Selam, geldim. Herkese merhabalar. Mehtap Tarot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle aklınızdaki kişi için detaylı bir duygu analizi açılımı yapacağız. Bakalım aklındaki kişi kimmiş? Şu an duygu durumu nelermiş? Neler yaşıyormuş? Bir bakalım isterseniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor günleriniz? Bu ara dediğim gibi Kasım ayının gökyüzü enerjisi müthiş dengesiz. Geri dönüşler var. Eksler, dönmeyen eksler yok, kafa karışıklığı. Ama şöyle de bir güzellik var. Onu da size belirteyim. Bu geri dönen eksler nasıl diyeyim? Anlamsız, kendisini ifade edemeyen ekslerden farklı olacak efendim. Gökyüzünün de öyle bir güzelliği olacak size. Yani eğer geri döndüyse vardır bir sebebi. Yani güzelce böyle kendisini ifade edebilecek bir konumda olan bir eks olacak efendim. O yüzden dolayı her zaman bu açılımı yapmıyorum biliyorsunuz. Katina duygu açılımı yapacağız. Yani karşımızdaki adam kim? Karşımızdaki kadın kim? Ve ilişkinin ne gibi bir anahtar alacağını bu açılımda göreceğiz efendim. Hanımlar beyler, çaylarınız kahveleriniz hazırsa detaylı bir açılım için başlıyoruz videomuza. Bu arada ben de açılım sırasında efendim kahvemi içtikten sonra kapatacağım falımı ve Mehtap Tarot Kahve Falı kanalında da bunun açılımını yapacağım. Haydi bakalım, şöyle kahvemden de bir yudum alayım hızlıca. Biliyorsunuz ikinci kanal kuruldu. Kahve falıyla alakalı. Bakalım. Karşımızdaki kişi nasıl birisi? Şöyle güzelce odaklanmanızı istiyorum. Aklınızdaki kişiye yoğunlaşmanızı istiyorum. Karşımızdaki, eğer aklımızdaki kişi eril bir enerji ise nasıl birisi? Kolektifin en büyük hayrına senin adına ben niyet alıyorum doğru cevapları almaya. Bu bir zamansız açılımdır. Yani bu videoya ne zaman denk gelirsen alacağın mesajlar şu anda sana kodlanmış bir şekilde hazır bekliyor diyebilirim. Haydi bakalım. Kişimizi seçtik. Eril taraf kimmiş? Dişil tarafı da seçelim. Kolektifin yine en büyük hayrına senin adına ben niyet alıyorum. Dişil taraf kimmiş? Nasıl bir duyguya sahipmiş? Onu da açtık efendim. Şimdi ilişkinin nasıl bir enerjiye sahip olduğunu ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de kolektifin en büyük hayrına niyet ederek senin hayrına kartı seçiyorum ve buraya koyuyorum. Şimdi bunları kartlar açtıktan sonra enerjisini de aldıktan sonra açılımı başlayacağız. Haydi bakalım. Ayın 12'si oldu vallahi, Kasım'a başlıyoruz derken neredeyse çeyreğini bitirdik sayılır. Yalan kurnazlık. Merhaba. Maneviyat. Yer değişimi. Tutku. Dinlenmek. Tamahkar. Şaşırdım mı? Şahsen ben şaşırmadım. Yani bu kadar yalan kurnazlık, maneviyat, tutku kendini geri çekiyor ve bakar mısın, tamahkarlık, para cimrisi, duygu cimrisi. Ne oluyor? Sana değersizlik hissettiriyor, inciltici davranışlarda bulunuyor. Vallahi helal olsun. İyileşme sürecine gidebilirim ama her şeye artık salıverdim. Bu ayrılık var ya, bu ayrılık. Artık buna teslim oldum diyor. Güvenli bir limana ihtiyacım var çünkü artık mutluluk istiyorum diyor. Ya tabii ki de yorumlamasını yapacağız duygu durumunu ama şu an böyle içim böyle kıpır kıpır, nasıl bir enerji olduysa kolektiften bana doğru yansıyan, böyle bütün duyguları kanalize olmuş bir şekilde aktarılıyor. Haydi bakalım.
Manipüle narsizm. Farkındaysan yalan ve kurnazlığın üzerine geldi. Ha? Kafa karışıklığı, uyum, denge, reddetme, kapana kısılmışlık, incinmişsin, kuşku ve şüphe. Harika. Hı. Şimdi onun haricinde element ve şu burçların da kartlarını alalım. Ve sonra tarot kartlarımızı açalım. Sonrasında evren ne gibi bir destek vermiş, ne gibi bir blokaj koymuş, nasıl bir karakter var karşımızda, onlarla birlikte göreceğiz. Şans, talih, mücadele. Bakayım yoğunlukta en çok ne var? Sıkı çalışma. Yoğunlukta Koç burcu var. Ve Aslan burcu var. Şaşırmadım. Şaşırmadım. Yani bu kadar manipüle, yalan, kurnazlık, kapana kısılmışlık hissiyatı beni yani çok fazla şaşırtmadı. Katina destesinden tabii ki de çekeceğim. Unuttum zannetme. Olaylar nasıl gelişmiş? Şu anki duygu durumu neler? Düşünceleri neler? Bunların hepsini bakalım bize bir açıklasın tane tane tek tek. Derviş. Maneviyat bu destedeydi değil mi kız çocuğu? Kitap. Yatağın. Haç işareti. Nuh Nehri. Wow. Katina'nın enerjisine de hastayım. Gerçekten hastayım. Öyle bir denge veriyor ki biliyorsunuz Katina'nın ilk orijinal hali Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında, Ege'de zannedersem İzmir tarafında bu desteği oluşturmuş. Genelde büyüler vesaire gibi durumlar hep Katina falından yapılırmış, Katina'nın destesinden. Gerçek duygular o yüzden çıkıyor yani Katina'da. O yüzden her benim diyen de Katina'nın açılımını yapamaz. O yüzden dolayı da bu kız kafa karışıklığı, çok böyle odaklanma problemi yaşadığı için de üzerinde yazılı olan kartları tercih ediyorum. Çünkü kafam bazen hop başka yere kaçabiliyor. Şimdi kolektifin en büyük hayrına yine senin adına beklediğin cevapları almak için niyet ediyorum. Değnek ası, asılan adam, araba, tılsım sekizlisi, kupa altılısı. Bu kişi gider gelir. Ne yaparsan yap bu kişi gider gelir. Şuraya evren kartlarımı da alacağım şimdi. Tanrıların yardımını da alacağım. Bir enerji neymiş bakalım. Meryem Ana. Annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişil enerji, şefkatle sevmek enerjisi geldi. Peki bu durumda, bu ilişkide engel neydi veyahut da blokajlar neydi? Tanrı'nın yardımını alalım. Şeytani dürtüler, huysuzluk, kavga. Demek taraflardan bir tanesi ne kadar merhametle, şefkatle yaklaşırsa yaklaşsın, karşı taraf hep böyle bir huysuzluk, bir kavga, bir memnun edilemeyen bir enerjiye sahipmiş yani. Kırmızı gül destesinden ne zaman çekmiyordum? Onu da alalım. Gönder bize en güzel cevabı. Diyor ki mücadele etti iki tarafta ama diyor iki tarafta çok hırslıydı. Öfke, savaşmak, yoğun tutku. Bak farkındaysan şeytani dürtüler, huysuzluk. Yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, dişil enerji. Yani karşı taraf çok baskın bir şekilde benimle ilgilen. Ben bu şekildeyim. Çünkü anladığım kadarıyla bu ilişkide dişil hep böyle anaç yaklaşmış. Hep böyle verme dengesini oluşturmuş. Ve karşı tarafın alma verme dengesini bozduğundan dolayı da böyle karşı tarafı hep prenses enerjisine getirmiş. Peki. Bir tane de aşk kehaneti kartı çekeceğim. Daha önce çok kötü yaralandım. Ay ondan mı yapıyorsun böyle? Biz de çok böyle anlamlandıramamıştık, şaşırmıştık niye böyle yapıyorsun diye.
Daha önce çok yara. Biz hiç yaralanmadık sanki. Biz böyle Terminatörüz. Bize ne olursa olsun biz böyle akşam ağlayalım, sabah dükkanı gider açarız yani. Vay arkadaş. Ne oluyor ne bitiyor? Bize ver bir kehanet kartı. Hadi bakalım. İlişkinizde sizden gizlenen durumlar var. Ay. Ay. Hazır mısınız? Başlıyoruz hanımlar beyler. Kahvemden de bir yudum alayım. Peki. Şimdi karşımızda eğer aklındaki kişi erilse nasıl bir karaktere sahip? Bakıyorum. Kılı kırık yaran, şüpheci, kendi hayatına da çok dikkat eden, yani düzeni seven bir dare kartı var. Yani hükümdar var. Bu olgun bir karaktere sahip. Yani 30 ve 50 yaşları arasında bir karakter olabilir ya da 45'li yaşlar arasında olabilir. Bu kişiden dolayı da böyle karşımızdaki kişi eğer eril dişisi, bu kişiden dolayı da böyle çok sıkışmış, çok böyle problemler yaşamış olsan da bu artık pes ediyor ya da kendini artık sana açıkça ifade edebilecek bir enerjiye sahip diyor ki. Eğer aklındaki kişi dişil bir enerjiye sahipse bakalım nasıl bir karaktermiş. İlişkide problemler olmuş ama diyor ki karşıdaki kadın hep kıskanç bir kadın, güvenilmez biri. Kendisi de böyle birazcık şey yapıyor. Güvenilmez durumlar yaşatıyor vesaire. Diyor ki İlgilendiğin kişi senin için zamanını boşa harcıyor diyor. Bu durumun farkına varıp ilişkiyi sonlandıracaksın diyor. Hep böyle karşıdaki eğer kişi dişil bir durumsa hep böyle hep ayrılalım edelim durumu. Çünkü kıskançlığından dolayı ilişkiyi hep burnundan getiren bir karakter olabilir. Dost görünen düşman, aldatılmış eş olarak gözüküyor Meda kartı. Biraz problemli bir karakter, yani klasik bir Türk kadında diyebilirim aslında. Haydi bakalım, bunu en son açacağım. Yani ilişki toparlanılır mı, toparlanılmaz mı, o zaman bakacağız. Şimdi enerjisine bir bakalım. Dediğim gibi bir ilişkide anaçlık, şefkatle sevilme durumu var karşı duruma doğru. Ama karşı taraf nasıl mücadele etmen gerekiyor. Hep böyle hırslanıyor. Hep öfkeli bir karakter olduğunu söylüyor bize gezegen. Bu kişiyle hayatındayken, ilişki içerisindeyken her şeyle savaşman gerekiyor. Çünkü aranızda bir yoğun tutku var. Yoğun tutku ile birlikte tensel çekim var. Bakar mısın? Cinsellik, libido artışı. Birbirinize çok büyük bir özlem taşıyorsunuz demek ki. Ayrı durduğunuz zamanlarda birbirinizi kıracak kadar da birbirinize bir çekim hissediyorsunuz. Şeytani dürtüler yine cinsellik içerisinde olabilir. Huysuzluk ve kavga yine bu savaşmak, yoğun tutkudan dolayı da olabilir. Yan yanayken çok güzel ama birbirinizden uzaktayken sanki içinize birdenbire bir iblis giriyormuş gibi de olabilir. İlişkinizde sizden gizlenen durumlar var. Karşı tarafın işte bu dişil taraftaki gibi hani var ya, aldatılmış eş vesaire gibi durumlar. Ama her ne kadar kendini bu ilişkiye artık tamam diyen de böyle evliliğe sıcak bakmayan, yani karşı taraftan demek ki güven almadığı için de böyle ilişkide gizlenen durumların olduğunu söylüyor. Yani iki tarafta birbirine sıcak davranıyor fakat ilişkiyi bir tık sonrasına taşıyabilecek enerjileri yok. Neden? İki tarafta birbirine güvenmiyor. Neden dolayı? Diyor ki daha önce çok kötü yaralandım. Aldığım darbeler var. Yani aklındaki kişi evlenmiş, boşanmış olabilir ya da gerçekten toksit bir ilişkiden kopmuş olabilir. Veyahut da bu toksit ilişki aslında sizin ilişkiniz olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sürekli ayrıl barış bir durum yaşadıysanız, birbirinizden kopamadıysanız bu artık bir güven problemine dönüşmüş olabilir. Cinsellik üzerine birbirinize sadece iletişim kuran karakterler olmuşsunuzdur. Birlik beraberlik yoktur. Sadece ve sadece zaman zaman birbirini belli bir süre ayıran bir çifte olmuş olabilirsiniz. Artık yani savaşıyorsunuz birbirinizle. Gerçekçi olmayan bir duygu durumu var ve ikinci bahar mı, artık gerçek bir aşk mı diye böyle hep soru işaretleri oluşturan bir durum maalesef var aranızda. Bunu enerjisel olarak bize kartlar belirtiyor. Peki. Dökülsün bakalım, bize anlatsın. Şöyle alayım şu kahvemden de. Ay canım da ne kadar çok istemiş kahve. Arkadaşlar bu arada
Bir sonraki diğer sayfadaki video için şu andan niyet ediyorum çok beklemeden. Neyse, haliniz kolektifin enerjisi, çıksınız falınız Tarot ve Mehtap kanalında, Mehtap Tarot kanalında niyet ediyorum ama kahve falı sayfasında açılım yapacağım için haydi bakalım. Şimdiden kolektifin enerjisine niyet ettim ve koydum kenarıya. Haydi. Bakalım, diyor ki yalan kurnazlık içerisindeymiş aklımdaki kişi. Birazcık böyle arkadan iş çevirme, strateji ve manipülasyonlar. Biz şaşırdık mı şaşırmadık. Değnek asının süper bir enerjisi var. Hep böyle bir tutkular, yeni iş fırsatları, hani nasıl diyorum, böyle bir alev alev yanmak, etmek, böyle hep böyle bir yaşam sevinci vesaire, hep böyle fırsatlar, imkanlar, her şey varken ama bu eninde sonunda bir yalan ve kurnazlıkla ilişkiyi hep manipüle ettiğiyle alakalı kartların bir mesajı var. Bu ilişkide evet aşk ateşi var, Aslan Burcu'nun enerjisi dedik. Yine böyle bir cinsellik, egomanya, üstünlük isteği, yani karşı tarafı sürekli besleyeceksin. Tam böyle ilişki kopuyor. Çünkü neden? Manipüle ediliyor ilişkide. Sonra ilişki biraz kendine geliyor. Derindeki yaralar şifa buluyor. Ruhsal iki taraf iyileşiyor. Yani haftanın 7 gününde 2 günü iyisiniz. Diğer geri kalan günler 5 günü sürekli didi sen mesaj atarsan atar, ararsan arar, böyle bir prenseslik enerjisinde içinde bulunduran bir aslan enerjisi var. Aslanın birazcık düşündüğünüzde ne kadar gösterişi seviyor, böyle birazcık böyle üstünlük isteği de var biliyorsunuz böyle. Çünkü neden? Stratejik hareketler yapmayı seviyor. Yaratıcılığı seviyor. Gösterişi seviyor Aslan Burcu. O yüzden dolayı da böyle hep böyle diyor ki eril dişil enerji dengelenirse eğer bu ilişkide iç dünyada kurak durumlar yağmur görür diyor. Hep böyle ilgilenilmesi gerekiyor. Peki Katina kartında ne diyor? Gerçeği öğrendiğin zaman artık seni üzmeyi gerçeği öğrendiğin zaman artık seni üzmeyi bırakacak. İyiye alamet, geleceğe dair olumlu yönde tahminler. Bir dini bakış var burada. Birazcık belki hakkının yendiği bir durum da olmuş olabilir. Hakkının yendiği, yine böyle kendini savunmak istediğinde hep böyle manipüle ediyor. Sen aslında böyle yaptın, şöyle yaptın diye de senin üzerine geliyor olabilir. Ama bu süreçler yavaş yavaş son bulduğu zaman neden? Yine demek ki hafta içerisinde ya da hafta sonunda bir araya geliyorsunuz. Birbirinize zaman ayırıyorsunuz. Hani dedim ya, yan yanayken çok iyi ama birazcık uzaklaştığınızda sürekli birbirini manipüle eden karakterler var. Ayrılalım, ayrılıyoruz, seviyorum, böyle sürekli hep böyle hani kalp atışlarında oluyor ya, böyle hep aşağı yukarı hep böyle aksiyon dolu bir ilişki var. Ama fakat sürekli bu karşınızdaki insana kendinizi ispat etmekle alakalı hep bir mücadelede olduğunuzu gösteriyor bize Katina kartı. Yani hep beni yanlış anlıyorsun. Bak ben aslında böyle demiştim, sen bana böyle yaptın. Ben sana almıştım bunu, neden giymedin gibi. Böyle hep geleceğe dair karşınızdaki kişiyi sürekli pohpohlamak zorunda olduğunuz bir kartların enerjisi var. Hep böyle narsizm, bir hep bana diyen bir karakter var. Karşınızdaki kişiyi eğer böyle birazcık böyle pohpohlarsanız size lütfen bir durumda anlayış gösterdiğini kartlar bize söylüyor. Şu anki duygu durumuna baktığım zaman yine aynı enerjiyi sizden bekliyor. Yani birazcık benimle ilgilenmesi gerekiyor gibi bir enerji var. Şu Mida kartını düşünün, dişil enerjisini nasıl diyor? Yani hep böyle bir aldatılma olabilir. Güvenilmez biri olabilir. Yani ilişki bu şekilde. Ve şöyle bir şey bakar mısın? Zaten eğer şu an bir ilişki açılımı olarak düşündüğün zaman erkek bir inceliyor, hep bir sınanıyor, bakar mısın? Ona böyle bir bakıyor ama küçümseyen bir gözle bakıyor ona. Ama Mida ne kadar kendinden emin, ayakları yere sağlam. Yani ne ona bakıyor, ne geriye bakıyor, ne ileriye bakıyor. Sadece önüne bakıyor. Yani diyor ki tamam, benim istediklerim olursa diyor, yani diyor. Ve kıskanç da bir kadın. Eğer ben diyor seni takip edersem diyor canını okurum diyor. Bir şekilde diyor ben senin eksikliklerini bulurum diyor ve burnundan getiririm diyor. O yüzden diyor sen bana güvenme diyor. Ben senin iç yüzünü görüyorum diyor. Ama eril enerji diyor ki ya
Sende bir şeyler var diyor. Ben sezinlemeye çalışıyorum diyor. Ben anlamaya çalışıyorum diyor. Bakar mısın? Benim hayatım çok düzenli. Benim hayatımda ne olup bittiğini artık her şeyin kontrolünü elime almış bir insanım ben. Ve senin bu hareketlerin beni şüphelendiriyor diyor. O yüzden dolayı da eğer bu ilişkide sen bir evlilik istiyorsan ben bu evliliğe sıcak bakmıyorum diyor. Çünkü ben artık bir olgun yaştayım. Kılı kırk yarıyorum diyor. Evet, seninle diyor bir merhamet ilişkisi var aramızda. Kıyamıyorum çünkü aramızda da bir ayrıl barış sürekli bir durum var. Emeklerimin karşılığını da almak istiyorum. Fakat diyor inan diyor seni daha iyi anlamak için yani senin hakkını yiyor muyum yemiyor muyum diye diyor. İçimde diyor soru işaretleri var. Ondan dolayı diyor bu ilişkiyi biraz daha sürdürüyorum. Ama diyor niyetim diyor evlilik değil diyor. Beni evliliğe getiremezsin diyor Darek Artı. Ama işte bu Mida bu konuşmalarla alakalı işte neler yapacak bir bakalım. Yani bu açılım bir Mida mı, bu açılım bir Darek Artı mı onu anlayacağız. Peki bu ilişkide nasıl bir yön gerekiyor? Aslan Adam bazı şeylerin diyor bakış açısını değiştirmek gerekiyor diyor. Neden? Ruhsal olarak böyle kendini birazcık daha iç dünyasına döndürürse bazı farkına varacağı durumlar var. Açığa çıkarılmayan duygular, böyle bastırılmış duygular var. Onların netlik kazanması gerekiyor. İşte aynı şekilde maneviyatta bir nevi asılan adam demek. Dua etmen gerekiyor olabilir diyor onun için. Birazcık da meditasyon yapması gerekiyor olabilir. Sakinlik şu an hüküm sürüyor diyor. Ama içinde bulunduğu durumu diyor ilahi sistemi bırakmak gerekiyor diyor bir çözüm bulması için. Peki onun duygu durumu içerisinde bir masumiyet enerjisi, sorumluluk artışı, kafa karışıklığı ve salıverme. Evet, bazı şeyler artık aranızda o kadar demek ki bir problem oluşturmuş ki artık mücadele etme isteği kendi içerisinde bulunmadığını söylüyor kartlar. Evet sana karşı duyguları var, masumca bir duyguları var. Yani diyor ki mutluluk ve hayırseverlik ve merhametlik. Senden başkasını bu kolay kolay düşünemez tatlım. Ama kafasını çok karıştırdığın aşikar. Çünkü diyor ki eğer ben bu ilişkide diyor ilerlemek istersem bu ilişkiyi tamamen sırtlanmam gerekiyor diyor. Sırtlanman gerekiyor diyor. Bu Oğlak Burcu'nun bir enerjisidir. Aynı zamanda yani Oğlak Burcu ne sağlamlılık ister, sabır ister, sakinlik ister. Bildiğinde kolay kolay değiştiremeyen bir enerjisi vardır. Yani bir güvenlik ister aynı zamanda. Yani benim bildiğim bildiktir, dediğim dediktir. Çünkü çok analitik de düşünen bir karakterdir. O yüzden dolayı da şu anki duygu durumu içerisinde bir merhamet duygusu var sana karşı ama kafası çok karışık. Neden? Eğer şu an görüşmüyorsanız, eğer aranızda bir mesafe varsa diyor ki şu an uğraşacak durumda değilim diyor. Çünkü her şeyi serbest bırakırsam, zamana bırakırsam bazı şeylerin cevabı o zaman gelecektir. Artık ben de yoruldum diyor. Kafa karışıklığı birazcık ondan bakar mısın? Artık yine ne oldu der gibi bir bakış var. Anlatabiliyor muyum? Sürekli sanki böyle karşı taraf yani senin bir şeyler istediğinle alakalı bir durum yaşıyor sanki. Yani ani değişim yaşanıyor olabilir. Veyahut da böyle sezgileri onu şüphe uyandıracak durumları işte var diye sinyal veriyor olabilir. Bu yüzden dolayı da böyle biraz ilişkiyi frenlemiş olabilir. Çünkü asılan adamın enerjisi yine budur. Askıya almak konuları. Birazcık böyle iki tarafta bir fedakarlık yapsın. Yeni bir bakış açısı kazanmak lazım. Gözden kaçırılan bazı detaylar var demek ki bunlar teker teker bir gelsin önümüze. Bunlar bir netleşsin, sular bir durulsun. Demek ki taze bir ayrılış var aranızda. Bunlar bir dökülsün. Biz bir önümüzü görelim. Ondan sonra hareket edeceğiz. Yani ben her şeyi omuzlayamam, sırtlayamam diyen bir durum var. Ama sana karşı merhamet ve sevgi durumu var, mutluluk durumu var. Kız çocuğunun kibarlığına bakar mısın? Sana karşı net duyguları var tatlım bu kişinin. Ama dediğim gibi şu an diyor ki yani Mehtap abla direkt söyleyebilirsin. Benim bazı gerçekleri görmem için de diyor bir zamana, bir netliğe ihtiyacım var. Peki devam edelim. Şu an bir yer değişimi ve gerçekten riskli durumlarla alakalı alması gereken önemli kararların mevcudiyetini gösteriyor. Belki seyahat etmesi gerekebilir veya iş kariyeriyle alakalı bir önemli karar aşamasında olduğunu gösteriyor bize. Peki olay ne? Hedeflerinde yüksek rütbede olabilir veyahut da ev taşınması da olabilir. Oturmuş çantasını almış arkasına bir önüne bakıyor. Acaba gitsem mi gitmesem mi vesaire gibi. Ama farkındaysan yanında sen yoksun. Şu an mevcut olan durumdan da uzaklaşmış bir enerjide olduğunu söylüyor. Yani mola istiyor.
İlişkide birazcık da yorulduğunu ve birazcık kaçma enerjisinde olduğunu söylüyor. İşte bu araba durumu da birazcık aslında bunu özetliyor. Yani diyor, sevildiği zaman bu kişi güçlü oluyor, sevilmediği zaman böyle hırçınlaşıyor. Hep böyle birazcık da bencillik enerjisinde. Ama bir duruma doğru bir hazırlanması var. Yani işte önemli olan kararların aşamasında. Peki kitap kartında bize Katina'da ne diyor? Derin ve büyük bir sır. Hayat sırlarının açığa çıkması, ruhun zenginleşmesi. Bazı gerçekleri artık bir kitap gibi okuduğunun farkında. Yani ilişkide artık tarafların bir olgunluğa eriştiklerini söylüyor bize. Risk alabilir mi acaba? Uyum ve dengeyi oluşturabilir mi acaba? Neden bu ayrılık kararına böyle birazcık ihtiyaç duymuş? Hem işte yer değişimi ve ayrılık kararı birazcık böyle işte aranızda demek ki çok hızlı ilerleyen bir süreç oluştu. Uzaklaşma ve ayrılığa dair mevzuların gündeme gelmesine neden olmuş. Neden? Çünkü taraflar birbirini birazcık böyle üzmüş olabilir. Belki bir aile baskısı vardı veyahut da böyle hep söylüyorum ya, manifest yapılmıştır. Evlenmemiz gerekiyor artık, ailem benim üzerime soruyor. Biz ne zaman evleneceğiz? İşte şudur budur. Ya da başka bir versiyona göre taraflardan bir tanesi evlidir. Eğer yasak aşk yaşanıyorsa ondan ne zaman boşanacaksın? Bizi ne zaman söyleyeceksin? Yani hep böyle bir ahenkle hareket edilmesiyle alakalı bir beklenti içerisinde olunduğunu kartlar bize söylüyor. Çünkü neden? Hem kitap kartı hem de risk almak kartı geliyor. Risk kartında Oğlak Burcu'nun, Koç Burcu'nun enerjisi var. Koç burcu ne yapıyor? Çok ani öfkeleniyor. Şu an diyor yani beni bir yalnız bırak. Bir stratejik hesaplamalar yapmam gerekiyor. Bazı şeyleri ben yönetmezsem kimse yönetemez. İstediğim gibi olmaz. O inatçılığı var ya böyle bir Koç burcunun. Aslan ve Yay burcunda da var. Genellikle zaten hep bakmıştık. Aslan ve Koç burcunun işte şeyleri var. Enerjisi var açılımda diye. Yani karşı tarafın kendine has, kendine özgü bir inatçılığı var. Anlatabiliyor muyum? Haydi bakalım devam edelim. Yani bu ayrılık birazcık böyle taraflardan bir tanesinin bir baskın olmasıyla alakalı bir mesaj olduğunu bize kartlar ve iletiyor direkten. Yani karşı taraflardan bir tanesi netlik istiyor artık. Ya diyor yani evlenecek miyiz? Ayrılacak mıyız? Defalarca ayrıl barış bir ilişkimiz oldu. Artık bir netlik olsun. Artık önemli kararlar vermemiz gerekiyor bu ilişkide. Yani benim kadar sen de bu ilişkide var mısın yok musun diye taraflar birbirine ultimatom vermiş olabilir. Devam edelim. Ama arada da arkadaşım bakar mısın bir tutku var. Tutku var. İşte bu Dara ile Mida'nın sürekli kupa altılısı gibi böyle bir ayrıl barış enerjisi, böyle bir nostaljiye düşkünlük efendim, böyle bir geriye dönmesi diğer destede çıkıyor işte. Ayrıl barış enerjisinde olmalarının sebebi bu. Tutku var arada. Bu ilişkide karmik belki de bir karşılaşma var. Hem seksüel çekim hem de arzu edilen kadın erkek şehvetli buluşma. Birbirlerini çok özlüyorlar ve buluşmalara genellikle özlemle başlıyor. Özlemle başlıyor. En baştan beri söyledim ben. Yan yanayken çok iyi ama birbirlerinden ayrı oldukları zaman hep problem yaşayan karakterler. İşte burada yatağın kartı. Farkındaysan tarot kartından önce yorumluyorum bunu. Diyor ki tehlike söz konusu, bir dikkat edin diyor. Büyük kavgalar oluyor diyor. Sivri kelimeler ve senden intikam almayla alakalı bir uyarısı var. Neden? Eğer bu kişiyle alakalı ikinci şans ver ya da bu ilişki bu şekilde devam etsin gibi bir durum, diyalog geçtiyse taraflardan bir tanesi bunu reddetmiş olabilir. Artık benden bu kadar. Ben kendimi geri çekiyorum. Çünkü bir taraf şu sivri kelimeleri kullanıyor olabilir. Bir bakış açısına göre de yatağın kartının kardeş kavgasıyla alakalı. Eğer aile içerisinde karşı tarafın bir problemi varsa işte miras olur veyahut da işte
bir şeyin alım satımıyla alakalı hakkın yenmesiyle edilen bir mücadele savaşı da olabilir. Bunlar böyle bir süreçtir. Veyahut da iş yeriyle aile bir şirketi vardır, birlikte çalıştıkları bir nokta vardır. Hakkının yendiğiyle alakalı bir durum vardır ve bundan dolayı da belki aile içerisinde bir problemler, kavgalar vardır. Onunla alakalı olarak bir problemse ilişkinizi baltalayan bundan dolayı bir tartışma oluyor. Peki Tılsım 8 ise bize ne anlatıyor? Kendini yalnız hissettiğini bir kez söylüyor. Artık diyor zorluklarla diyor çatışmaya yoruldum diyor. Ya kendi gücüm yok diyor. Evet diyor, üstüme düşen her şeyi yapıyorum. Her şeyle ilgileniyorum. Ama diyor hayatımın diyor önemli bir dönemi içindeyim artık diyor. Ben diyor bakar mısın asmış artık buraya. Ben diyor bazı elimden gelecek olanları yapabileceğim her şeyi yaptım ve elimden gelen diyor son birkaç tane bir şey daha var diyor. Onları da yapacağım ve diyor ben diyor ortadan kaybolacağım diyor. Bu ilişki içerisinde de eğer benden bir şeyler bekliyorsan ben artık elimden geleni yaptım diyor. Ve benim üzerime yüklenilen bir sürü sorumluluk var. Ve şu an Aslan Burcu'nun enerjisi benim diyor aklımı çelen, zihnimi çelen bir diyor fırsat var diyor. Oraya doğru ilerlemek istiyorum diyor. Ne olursun ya benimle ol, mevcut olan duruma uyum sağla ya da benim hayatımdan sen de çekilebilirsin diyor. Artık yani birbirinize bayağı bir sivri dilli konuşmuş olabilirsiniz ki artık aklımdaki kişi diyor ki karşı koyamıyorum artık ben bu duruma. Kendimi bu duruma teslim ediyorum ve olacak olan her şeye ben artık boyun eğiyorum, pes ediyorum diyor. Sen beni ret mi ediyorsun? Bu ilişkiye sahip çıkmıyor musun? O zaman ben de bu ilişkiden giderim enerjisine. Çünkü neden? Hep bir yol ayrımı, bir yol kartı, seyahat kartı gibi durum var. O zaman diyor taraflar buna sahip çıkmayacaksa ki bu bir şanstır diyor kartlardan bir tanesi. Yani bu ilişkinin birbiriniz için bir şans olduğunu düşünüyor karşındaki kişi. Peki bundan dolayı ya da sen bu duruma teslim olursun ya da bu ilişki bu şekilde biter diye arada havada kalan, askıda kalan bir diyalog geçmiş aranızda. Ama diyorum ya yani taraflardan bir tanesi demek ki bir intikam alma enerjisinde olur ki bunu taraflardan bir tanesi hissetmişse ondan dolayı da reddetmiş olabilir bu nasıl diyeyim daveti reddetmiş olabilir. Çünkü böyle bir en başından beri birbirini test eden bir enerji var ya tarafların. Belki ondan dolayı olabilir. İşte kupa altılısı geldiğinde ben birazcık onu söylüyorum yani. Emek vermişsen bu ilişkiye ay konuşamıyorum. Kabulleniliyor. O yüzden diyorsun ki yani hani birkaç zaman geçse bile görüşmüyorsunuz belki birkaç hafta sonra bir telefon özledim seni. Hani var ya gece saat 12'lerde hatta uyudun mu? Ay uyumadım canım işte falan filan böyle. Hep seni düşünüyorum. Benim sen neşemsin. Ben seni aklımdan çıkartamıyorum gibi nostaljik durumlardan dolayı da birbirinize çok önem verdiğiniz işte sürekli ayrıl barış enerjisinde olduğunuzun bir mesajı var. Olay ne? İki taraf uzaklaşıyor birbirinden, birazcık dinleniyorlar, toparlanılıyor, kafasını dinliyor vesaire vesaire. Yani kısa süreli bir ayrılık yaşanıyor. Ondan sonrasında tekrar bir araya geliyor bu iki kişi. Evet, peki bize Katina ne diyor? Ama diyor karşıdaki diyor bir hatası var diyor. Belki dişil tarafın, belki eril tarafın. Neden? Acı ve üzüntü yaşanmış arada. Böyle bir vicdan azabı içerisinde belki kendine olan güvenini ve saygını yitireceksin. İşkence ve azap durumunun kötü haber. Taraflardan bir tanesinin birisine aldatma enerjisi olabilir bu durumda. Onu bir göz önünde bir bulunduralım. Çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Çünkü kapanık kısılmışlık enerjisi burada devreye giriyor. Birazcık bu aldatma enerjisinin aktifliğini bana düşündürtüyor. Çünkü Koç burcunun da durumu var. Ben şu an birazcık kapana kısılmış durumdayım. Eğer aldatma durumunu senin öğrenmen veya da öğrenecek olmanla alakalı diyor ki eyvah bu ilişki artık daha ne kadar rezil bir duruma gelebilir. Bundan dolayı diyor yani diyor bir azap yaşanacak iki tarafında. Yani artık o kadar laçkalaştı ki, o kadar böyle sorumsuz bir hale geldi ki bu ilişki. Acaba nasıl toparlayacağız? Yani çünkü bir liderlik vasfı var ya böyle Koç burcunun.
Ondan mütevellit de böyle hep hesaplar, stratejik durumlar, böyle durumlar, yani eğer böyle şey olursa ben bir daha nasıl böyle gönlünü alacağım? Bir daha nasıl bir araya geleceğiz? Böyle ayrıl barış bir enerji var ya, ama birbirinize kıyamıyorsunuz. Neden? Böyle hep birbirinize emek vermişsiniz, mücadele vermişsiniz. Çünkü birbirinizi ne kadar bir taraflardan birisi yaramazlık yapsa da, haytalık yapsa da güvenli liman olarak birbirinizi görüyorsunuz. Artık o kadar alışmışsınız birbirinize. Gezip gezip dolanıp yine birbirinizin ilişkisine geliyorsunuz. Ama olay ne? Karşı taraf işte para da cimri, duygu cimrisi. Aşkım şuraya gidelim mi? Bunu yapalım. Ay şimdi olmaz. Maddi imkanım yok vesaire. Hani sizi de destekleyen bir enerjisi olmayabilir. Bu da sana değersizlik hissettiriyor olabilir. Ve işte diyor ki kartta da inciltici davranışlarda bulunmuş hep karşı taraf. Evet. Yani artık birbirinizin nasıl diyeyim, canını yakan, onurunu kıran konuşmalarda olabilir. Neden? Çünkü hep diyor yani daha önce çok kötü yaralandım. Demek ki bu ilişkide böyle durumlar sıklıkla yaşandı ki taraflardan bir tanesi artık canı okuyor. İlişkinizde sizden gizlenen durumlar var. Aldatma enerjisi olabilir işte burada. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şeytani dürtüler var. Şeytani dürtü ne? Cinsellik efendim. Böyle bütün ilişkinin ağzının tadını kaçıran durum ilişkisel, cinsellik durumlar. Tılsım Onlusu her zaman böyle huzurlu aileyi, başarıyı falan, böyle mutluluğu bize haber verir. Ama birazcık böyle diğer kartlarda döndürdüğüm zaman sıkı çalışmak gerekiyor diyor. Hem de Başak Burcu'nun enerjisi var bunda da. Bazı kalıpları vardır. Beş elinde beş parmağında beş marifet vardır. Ama böyle maddecilik, bir garanticilik durumu vardır. Ailesine de düşkünlüğü vardır. Belki aile içerisinde bakmakla yükümlü olduğu karakterler vardır. Ki o da böyle hani nasıl diyeyim, sorumluluk alıyordur belki de. Ondan dolayı da böyle diyor ki yani ben artık hani bir yol ayrımı ve yorgunluk enerjisine geçmiştir. Yani sürekli hem aileme hem sana hem de kendime özel zaman ayırabilecek bir zamanı bulmaya çalışıyorum. Ama inan artık ben de çok yoruldum diyor. Şimdi Nuh Nehri'nin mesajı ticarette başarı. Eğer bu kişi artık böyle sıkışmış ve işle alakalı alması gereken önemli kararlar varsa, ki işte bu araba kartı bana onu düşündürüyordu. Yani hani bazı önemli kararların aşamasındaydı ya, artık Nuh Nehri onu müjdeliyor, yani işler yoluna geliyor diyor. İşlerden dolayı bir kafa karışıklığı yaşıyorsa, maddi manevi biraz böyle sıkıntıdaysa onlar çözümleniliyor ve bu ilişkide ileriye doğru gidiyor diyor. Ama seninle olan ilişkisinde halen daha bir kafa karışıklığı yaşıyor diyor. Çünkü kuşku ve şüphe halen daha barındırıyor. En baştan beri bak ne kadar birbirine uyumlu kartlar çıkıyor. En baştan beri yani evliliğe sıcak bakmıyor. Çünkü taraflardan bir tanesi hem aldatma enerjisinde olabiliyor hem de bu ilişkiye sahip çıkmıyor. Yani bir şüphecilik var. Dade kartında da şüphecilik var ve Mida kartında da şüpheyi uyandıran davranışlar var. Bu yüzden dolayı da mutlulukla alakalı diyor ki bir istek veya özlemle ilgili durumun yerine gelmesine duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Birbirinizi çok özlüyorsunuz. Yani birbirinizin dilinden çok iyi anlıyorsunuz. Hani ikiz alev gibi. O yüzden dolayı da yani bu şüpheleri bir şekilde üstünü perdeleyen, örteleyen durumların en başında bu mutluluk ve birbirinizin yanında bulduğunuz huzur enerjisi, bu ilişkiyi bir türlü söndürmeyen, alevlendiren bir durum var. Şimdi enerjisel olarak bir bakalım bu ilişkinin anahtarı nedir? Yani bu kadar problemler yaşanırken, bu kadar sorunlar yaşanırken olay nasıl çözümleniyor? Uyumu amaçlayan şeyler yapılması gerekiyor. Yani taraflar birbirini kendini güzelce, ne Bedes kartı geldiğinden söylüyorum, kendini güzelce ifade etmesi gerekiyor. Tersliklerin, kötü olayların peş peşe gelmesi söz konusu. Güçlü olmalı ve kendini savunabilmelisin. Yani taraflar işte bu aldatmayla alakalı bir durum varsa, bir yüzleşme karşılanacaksa veyahut da bir iftira varsa,
üzerinde. Bunu diyor Bedes kartı, lütfen uyumu dengele diyor ve terslikler, kötü olaylar üst üste geldiği zaman güçlü olman gerekiyordu. Yani karşı taraf belki bir dedikodu durumu var, bir iftira atılmış durumu var. Diyor ki yani bunu kendinde ispatlayacak durumlar var. Yani karşı tarafta şüphe uyandıracak şeyler artık yapma diyor yani ilişkinde. Bu ilişki bir mevcudiyet varsa lütfen diyor bu ilişkiye sahip çık diyor. Ve peş peşe kötü olayların üst üste gelmesi söz konusu. Düşünsene, sürekli geliyor işte trip atıyor, kendini uzaklaştırıyor vesaire. Neden? Belki kulağına gitmiş bazı haberler var. Belki işte her şeyi insanlarla paylaşıyorsanız sizin hakkınızda dedikodu, farklı işte negatif enerjiler yayarak böyle enerjinizi baltalıyor olabilir. Bazen bunları insanların en yakın çevresindeki kişiler yapabiliyor. O yüzden lütfen artık alelade bir ilişki değil de ilişkinin kendisine odaklanın. Yani kurtarılmaya değer bir ilişki mi veyahut da artık toksit bir ilişki mi olmuş, bitirmek mi gerekiyor? Bunun bir hesaplamasını, kitabını, böyle planlamasını yapmanız gerekebilir. Çünkü karşı taraf sürekli bir kafa karışıklığı, hem böyle hafif bir huzur buluyor ama sürekli böyle kendi hayatına da odaklanmaya çalışan bir enerji var. Haydi bakalım. Gerçekten enerjisi aktif bir şekilde ayakları yere basan bir karşı taraf var. Sizden şüphe duyuyor ise, eğer üzerinizde bir iftira varsa bunu netleştirmeniz gerekiyor. En son enerji durumunda kartında diyor yani kendini savunabilmelisin. Lütfen bunu bilerek yaklaş bu ilişkiye diyor. Ve haydi bakalım, bu ilişkinin devamıyla alakalı belki kahve fincanında görebileceğimiz şeyler vardır. Bakalım bakalım. Birazdan onu da videosunu çeker atarım. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan Mehtap Tarot ve Kahve Falı sayfasına ulaşabilir. Randevu durumunda kontrol edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.